Merhabalar efendim, kanalıma hoş geldiniz. Gebeler de sevişir diye başlıyorum. Hamilelikte cinsel yaşam nasıl olur? Gebelikte cinsel yaşam etkilenir mi? Çok kapsamlı bir gebelikte cinsel yaşamla ilgili video serisi hazırladım. Bugün onun ilk videosuna başlıyoruz. Gebelikte cinsel yaşam nasıldır? Bunları konuşalım. Tüm aslında gebeliğin o sürecine, o 9 aya baktığımız zaman fizyolojik açıdan gebelikte cinsel yaşamın etkilenmesini tabii ki beklemiyoruz. Cinselliğin bu noktada da sürdürülmesi önemli. Çift sağlığı için de gebelik sağlığı açısından da önemli. Çünkü gebelik üzerine herhangi bir olumsuz etkisi yok. Aksine çift yaşantısı için de çok da faydalı. Çünkü çiftin arasında bir yakınlık hissi oluşuyor. Kadın ve erkek kendini daha iyi hissediyor. Birlikte güzel vakit geçiriyorlar. İlişkileri güçleniyor. Birbirlerine bağlanması açısından da cinsel yaşamın katkısı oluyor. Böyle olduğunca da tabii ki çift mutluluğu, çift sağlıklı bir ilişki içinde olduğunda da içerideki bebeğin de ruhsal sağlığı açısından da avantajını tabii ki tartışmamak gerekiyor. Bebek de bu noktada olumlu etkileniyor. Ama tüm bunlara rağmen bizim toplumumuzda kadın hamile kaldığında nedense cinsel ilişki bırakılıyor. Ya hiç girmiyorlar ya çok azalıyor. Bunun aslında nedeni bizim kadınların gebelik öncesi dönemde cinselliğe bakış açısı ve tutumu neyse gebelikte de aynı durum karşımıza çıkıyor. Bizim toplumumuzda kadınlar cinsellikten çoğunlukla keyif almayan ya da bunu bir görev gibi yapan, bir vazife gibi yapan bir yapıda olduğu için cinsellikle ilgili deneyimsiz, eğitimsiz, bilgisiz olduğu için de cinselliği direkt gebelikte devam ettirmiyorlar. Gebelikten önceki dönemde cinsel isteği azsa, hazzı kısıtlıysa kadının cinsellikten kaçınmasını meşru kılan bir sebep olarak görüyor gebeliği. Bu böyle bir dönem oluyor. Bazı erkekler tabii eşleri de bu dönemdeki kaçınmaları hoş görebiliyorlar. Hoş görmeliler de zaten. Çünkü sadece kadınlarda değil erkeklerde de yanlış bazı inanışlar var, mitler var. Yani gebelikte cinsel yaşamla ilgili. Bundan dolayı da erkekler de cinsellik noktasında cinsellikten uzak durabiliyorlar gebelik boyunca. Bu eğilimi de geliştirebiliyorlar. Peki işin aslı ne? İşin aslı biz kadın doğum uzmanlarının bazı özel gördüğü durumlar haricinde cinsel ilişkiyi biz aslında yasaklamıyoruz. Bunda da cinsel ilişkiden kastım cinsel birleşme, yani kadın ve erkeğin cinsel organlarının birleşmesini tıbbi gerekçeler karşılığında biz yasaklıyoruz. Ama cinsellik sadece bu ikisinin birlikteliği değil. Başka cinsel davranışlara yönelerek bu yakınlığı sürdürebilirsiniz ama bizde zaten işte o cinsel ilişki yasak dediğimiz anda ayrı bile yatmaya başlıyorlar. Bırakın başka cinsel faaliyetleri, kadın ve erkek ayrı yatmaya başlıyor. Sarılmak cinsellik, sarılabilirsiniz. Öpüşmek cinsellik. Öpüşebilirsiniz, birbirinize sürtünebilirsiniz, erotik masaj yapabilirsiniz ama bizim toplumumuz ne yazık ki bu noktada biraz farklı bakıyor olaya, yataklara ayırıyor. İşte bundan dolayı da en çok aldatmalar kadının hamile olduğu zaman erkek tarafından yapılan aldatmalar olarak karşımıza geliyor. Gebelikte cinsel ilişki pek çok hurafeyi, pek çok yanlış bilgiyi, kulaktan kulağa dolma bir sürü yanlış bilgiyi barındıran bir alan. Birinin başına spesifik olarak bir yasak koyuyorsun, o çiftin yasağını alıyorsun, sen kendi hayatına monte ediyorsun. Olduk yere o farklı hikayelerden dolayı herkes cinselliği kafasında bitiriyor, çiftler cinselliği yaşamaz oluyor. Her gebenin kendine ait bir durumu vardır. Ondan dolayı da her gebenin o spesifik durumu ona özeldir. Cinsellik yasaksa ona yasaktır, sana değil. Elbette bu noktada sadece inançlar değil, gebenin nasıl hissettiği de önemli. Yani kadına da tabii ki sormak lazım. Kendini nasıl hissediyorsun? Yani kadın isterse 9 ay boyunca cinsel ilişkiden uzak durabilir. Bu kişisel bir tercihtir. Eşi buna saygı duyar, duymaz, destek eder, etmez. Tabii bu onların arasındaki ilişkiye bağlı. Ancak bunun dışında hani kişisel bir tercih, yasak yoksa cinsel ilişki gayet mümkün. Sevişin, keyifli olun, mutlu olun. Biz doktorlar bazı durumlarda cinsel yasak koyuyoruz. Ancak size hekiminiz böyle bir yasak koymadıysa sıkıntı yok. Çekinmeyin, sevişin diyorum ve hangi durumlarda biz yasak diyorum. Şimdi bazı durumlarda hekimler yasak koyar. Bu yasakları birazdan anlatacağım.
Bu bahsedilen yasaklar haricinde o cinsel mitler, inanışlar, yanlışlara düşmeyin. Cinsellik iyidir, çekinmeyin, sevişin. Peki hangi durumlar, hangi riskler altında biz cinsel ilişkiye girmenizi istemiyoruz? Hangi durumlar? Hamilesin. Diyelim ki hamilesin, bir önceki hamileliğinde düşük riski yaşadın. Ya da bir önceki hamileliğin düşükle sonuçlandı. Veya bunlar olmadı ama şu anda düşük riskin var. Girme. Daha önce erken doğum tehlikesi yaşadıysan, yani bir önceki hamileliğinde girme. Veya şu andaki hamileliğinde erken doğum tehlikesi varsa girme. Bir önceki hamileliğin erken doğumla sonuçlandıysa, yani 37 haftanın altında doğum yaptıysan yine girme. Çünkü cinsel ilişki sırasında son aylarda rahim kasılmaları gerçekleşebiliyor. 35-36. haftalardan sonra özellikle. Çoğul gebeliklerde bazen yasak konulabiliyor. İkiz gebelik, üçüz gebelik gibi. Ama her çoğul gebelikte, üçüz gebelikte tabii ki ilişkiyi yasaklıyoruz ama çoğul gebeliklerin, ikiz gebeliklerde bazen yasak koymayabiliyoruz. Burada hekiminize danışmanız lazım. Diyelim ki hamilesin, beklenmediğin bir anda bir vajinal kanamayla karşılaştın. Bu beklenmeyen kanamanın sebebi bilinmediği için yara olabilir, erken doğum tehlikesi olabilir, bebeğin eşi ayrılmış olabilir, bebeğin eşi önde olabilir. Girmeyin. Suyunuz geldiyse girmeyin. Bir diğer madde rahim ağzında yetersizlik. Yani serviks dediğimiz rahim ağzında kısalma varsa, açılma varsa bunu hekiminiz söyler. O zaman gene girmeyin. Bir diğer madde plasenta. Yani bebeğin eşi. Bebeği besleyen organ. Bu ayrılma gibi bir durum varsa ya da bebeğin eşi rahim ağzına aşağıya yerleşmişse, rahim ağzını kapatıyorsa, kısmen kapatıyorsa gibi durumlarda biz cinsel ilişkiyi yasaklarız. Yani bu dediğim durumlar varsa yasak, ki bu durumda yasak, diyelim ki bebeğin eşi aşağıda, biz yasak koyduk. Penetrasyona izin vermiyoruz. Yoksa sevişmeye yasağımız yok, öpüşmeye yasağımız yok, sarılmaya yasağımız yok. Birbirinize mastürbasyon yapmamıza yasağımız yok. Bizim toplumumuzda biz yasağı koyduğumuzda ne yazık ki çiftler odalarına ayırıyorlar. Böyle bir şey yapmıyorsunuz. Penetrasyona müsaade edilmediği ölçüde cinsel yaşamınızı farklı şekillerde, farklı davranışlarla sürdürebilirsiniz efendim. Evet efendim, bir videonun daha sonuna geldik. Gebelerde sevişirim diyorum ve bazı şeyler, bazı durumlar hariç cinsel yaşamınıza lütfen inanışlarla, yanlış mitlerle gölge düşürmeyin. Bir videonun daha sonuna geldik. Sağlıklı, keyifli, mutlu bir cinsel yaşam diliyorum efendim. Hoşça kalın.